Ders 1. Arkadaşlık bağları. Hey Anna, bilirsin, bazı insanların sana nasıl çok yakınlaştığını düşünüyordum. Bu doğru. Bu insanlar genellikle iyi arkadaşınız olan kişilerdir. Kesinlikle. Arkadaşlıkların zamanla nasıl geliştiği ilginç, değil mi? Evet, bazen basit bir konuşma veya ortak ilgiyle başlar. Doğru. Sizce güçlü arkadaşlıklar kurmanın anahtarı nedir? Güvenin ve iletişimin gerekli olduğuna inanıyorum. Birbirinize açık olmak çok yardımcı olur. Katılıyorum. Ayrıca, deneyimleri paylaşmak bu bağları güçlendirebilir. Birlikte seyahatlere çıkmak gibi. Kesinlikle. Maceralar sonsuza dek yaşayabileceğiniz kalıcı anılar yaratır. Maceralardan bahsetmişken, geçen yaz yaptığımız yolculuğu hatırlıyor musun? Tabii ki. Bu çok eğlenceliydi. Güldük ve en sevdiğimiz şarkılara şarkı söyledik. Bu anlar arkadaşlığımızı daha da güçlendiriyor. Bir takımmışız gibi hissettim. Evet ve zorlu zamanlarda da birbirimizi desteklemeyi öğrendik. Doğru, arkadaşlarınız için orada olmak önemlidir. Özellikle cesaretlendirmeye ihtiyaçları olduğunda. Kesinlikle. Bence bir arkadaşlığı gerçekten özel kılan şey bu. Kalın ve ince orada olmak. Ve ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, birbirlerinin başarılarını kutlamak da önemlidir. Evet, birbirlerini tezahürat etmek arkadaşlıkta olumlu bir atmosfer oluşturur. İyi bir arkadaşta önemli olduğunu düşündüğünüz başka nitelikleriniz var mı? Bence iyi bir mizah anlayışı harika. Her şeyi daha keyifli hale getirir. Bu harika bir nokta. Kahkaha her durumu hafifletebilir ve arkadaşları yakınlaştırabilir. Arkadaşlıkların zamanla nasıl gelişebileceğini seviyorum. Biz değiştikçe bazı arkadaşlıklar daha da derinleşir. Kesinlikle. İnsanların hayatın farklı aşamalarında nasıl bağlantı kurduğunu görmek harika. Evet, arkadaşlık yolculuğu her zaman heyecan verici ve sürprizlerle doludur. Gerçekten öyle. Yol boyunca kurduğumuz arkadaşlıklar için minnettarım. Ders 2. Seyahat ikilemleri. Hey Anna, bir seyahate çıkmayı düşünüyordum. Ama iki seçenek arasında bölündüm. İskoçya veya İtalya. Her iki yerde kulağa harika geliyor. İskoçya hakkında neyi seviyorsun? İskoçya'nın çarpıcı manzaraları ve zengin tarihi gerçekten bana hitap ediyor. Kaleler büyüleyici. Evet ve yaylalar nefes kesici görünüyor. Belirli bir yeri ziyaret etmeyi düşündünüz mü? Edinburgh'u görmeyi ve belki Skye Adası'nı keşfetmeyi çok isterim. İtalya'ya ne dersin? İtalya'nın inanılmaz sanatı ve lezzetli yemekleri var. Ayrıca, Roma ve Floransa gibi şehirler kültürle doludur. Doğru. Mimari güzel ve otantik İtalyan pizzasını tatma fikrine karşı koyamıyorum. Oh, kesinlikle. Ve gelatoyu unutmayalım. En sevdiğin lezzet nedir? Sanırım fıstık yemeye giderdim. Peki ya sen? Stracciatella'yı seviyorum. O küçük çikolata parçalarıyla çok kremsi.
Kulağa hoş geliyor. Peki, sence ikisi arasında karar vermeme ne yardımcı olur? Belki ne tür bir deneyim istediğinizi düşünün. Doğada macera veya kültürel dalma. Bu iyi bir nokta. Açık hava etkinliklerini seviyorum. Ama aynı zamanda sanatı ve tarihi keşfetmekten de zevk alıyorum. Neden ikisini de birleştirmiyorsunuz? Bir yerden başlayabilir ve sonra diğerine seyahat edebilirsiniz. Bu harika bir fikir. Çok destinasyonlu bir yolculuk bana her iki dünyanın da en iyisini verebilir. Kesinlikle. İskoçya'da yürüyüş yapabilir ve şehirlerde İtalyan mutfağının tadını çıkarabilirsiniz. Buna bayılıyorum. Kulağa mükemmel bir macera gibi geliyor. Seçmek zorunda olsaydın neyi seçerdin? Dürüst olmak gerekirse, yemek için İtalya'ya yönelirdim. Ama manzara için İskoçya'da cazip. Bu çok zor bir seçim. Belki de her yeri ziyaret etmek için en iyi zamanlara bakmalıyım. Kesinlikle. Hava durumunu ve yerel olayları araştırmak, daha bilinçli bir karar vermenize yardımcı olabilir. Bunu yapacağım. Tavsiye için teşekkürler Anna. Şimdi planlama konusunda daha heyecanlıyım. Ders 3. Araştırma devrimi. Hey Anna, araştırmanın bu devrimde nasıl merkezi hale geldiğini okuyordum. Bu ilginç. Araştırma her zamankinden daha resmileştirilmiş ve karmaşık gibi görünüyor. Kesinlikle. Araştırmacıların bugün kullandığı pek çok yöntem ve çerçeve var. Biliyorum. Tüm yeni tekniklere ve araçlara ayak uydurmak çok zor olabilir. Doğru mu? Ama bence bu da heyecan verici. Gelişmeler çığır açan keşiflere yol açabilir. Kesinlikle. Veri analizinin son yıllarda nasıl geliştiğini gördünüz mü? Evet, büyük veri ile araştırmacılar büyük miktarda bilgiyi hızlı bir şekilde analiz edebilirler. Bu oyun değiştiren bir şey. Daha doğru sonuçlar ve daha derin içgörüler sağlar. Peki ya işbirliği? Araştırmacılar her zamankinden daha fazla alanlarda birlikte çalışıyorlar. Evet, disiplinler arası araştırma, karmaşık sorunlara yenilikçi çözümlere yol açabilir. Farklı bakış açılarının araştırma sürecini nasıl geliştirebileceği büyüleyici. Kesinlikle. Daha büyük resmi görmek için bulmaca parçalarını birleştirmek gibi. Parçalardan bahsetmişken, vatandaş biliminin yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu seviyorum. Halkı araştırmaya dahil eder ve toplanan veri havuzunu genişletir. Doğru mu? Bireyleri anlamlı projelere katkıda bulunmaları için güçlendirir. İklim değişikliği veya biyoçeşitlilik gibi önemli konular hakkında farkındalık yaratır. Kesinlikle. Bilimi daha erişilebilir ve kapsayıcı hale getirir. Bu eğilimde zorluklar olduğunu düşünüyor musunuz? Evet, kalite kontrol bir endişe kaynağı olabilir. Verilerin doğru olmasını sağlamak çok önemlidir. İyi nokta. Ancak uygun yönergelerle çok etkili olabilir. Katılıyorum. Her şey araştırmaya katılım ve titizlik arasında bir denge bulmakla ilgilidir.
Araştırma için heyecan verici bir zaman. Geleceğin neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Olasılıklar sonsuzdur ve bu devrimin bir parçası olmak harika. Ders 4. Rüyaları düzeltmek. Hey Anna, son zamanlarda evlerimizi temizlemeyi düşünüyordum. Kulağa harika geliyor. Her zaman daha organize bir alan yaratmak istemişimdir. Kesinlikle. Artık ihtiyacımız olmayan şeyleri temizlemek ferahlatıcı olabilir. Kesinlikle. Bir boşaltma projesi başlatmak için stratejiniz nedir? Her seferinde bir odaya girmeyi seviyorum. Bu şekilde daha az ezici geliyor. Bu akıllı bir yaklaşım. Bir giriş, bir çıkış kuralının da yararlı olduğunu duydum. Evet, evinize yeni bir şey getirirseniz, eski bir şeyi bırakırsınız. Dağınıklığın tekrar oluşmasını önlemenin harika bir yolu. Ayrıştırmak için favori bir alanınız var mı? Sanırım dolabımın en çok ilgiye ihtiyacı var. Yıllardır giymediğim kıyafetlerim var. Burada da aynı. Giysileri giymesem bile her zaman duygusal nedenlerle tutunuyorum. Anlıyorum. Bazen bırakmak zordur. Belki fotoğraflarını çekmek yardımcı olabilir. Bu akıllıca bir fikir. Anıları fiziksel öğeler olmadan saklayabilirsiniz. Kesinlikle. Peki ya kitaplar? Sadece bir kez okuduğum o kadar çok var ki. Kitaplar da zor. Sadece gerçekten sevdiğim veya tekrar okumayı planladığım şeyleri saklamaya çalışıyorum. Bu mantıklı. İhtiyacım olmayanlar için bir bağış harika bir seçenek olacağını düşünüyorum. Evet, bağış yapmak, evinizde yer açarken başkalarına yardımcı olabilir. Bu bir kazan-kazan durumu. İşleri düzenli tutmak için en sevdiğiniz ipucu nedir? Saklama kutularını kullanmayı seviyorum. Her şeyin düzenli ve bulunması kolay görünmesini sağlarlar. Bu harika bir ipucu. Organizasyona yardımcı olmak için bazı kutulara yatırım yapmalıyım. Kesinlikle. Ve onları etiketlemek, bir şeyleri bulmayı daha da kolaylaştırabilir. Kesinlikle deneyeceğim. Sonuçta dağınıklık eğlenceli bir projeye dönüşebilir. Gerçekten olabilir. Sadece temiz, organize bir alanın memnuniyetini düşünün. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Taze bir ortam çok ödüllendirici olacak. Ders 5. Stres giderme stratejileri. Hey Anna, son zamanlarda biraz stresli hissediyorum ve bunu rahatlatmanın yollarını bulmam gerekiyor. Tamamen anlıyorum. Rahatlamama yardımcı olmak için derin nefes alıyorum ve egzersiz yapıyorum. Derin nefes almak etkili geliyor. Bunu gününüze nasıl dahil edersiniz? Günüme başlamadan önce nefesime odaklanmak için sabahları genellikle birkaç dakika ayırırım. Bu harika bir fikir. Takip ettiğiniz belirli bir tekniğiniz var mı? Evet, 4 sayım için derin nefes alıyorum. 4 tutuyorum ve 4 nefes veriyorum. Sakinleştirici. Bunu denemek zorundayım.
Stres hafifletmek için en yararlı bulduğunuz egzersiz türü nedir? Koşuya çıkmayı seviyorum. Aklımı temizler ve ruh halimi güçlendirir. Koşmak harika. Germe ve farkındalığı birleştirdiği için yogayı tercih ederim. Yoga rahatlamak için harikadır. Favori bir pozun var mı? Çocuğun pozundan gerçekten zevk alıyorum. Çok rahatlatıcı ve sağlam hissettiriyor. Bu iyi bir seçim. Güç ve güven oluşturmak için savaşçı pozunu seviyorum. Güç ve güven esastır. Gevşemek için başka yollarınız var mı? Ayrıca müzik dinlemeyi veya iyi bir kitap okumaktan da zevk alıyorum. Beni başka bir dünyaya götürüyorlar. Müzik harika bir kaçış. Rahatlamanız gerektiğinde ne tür dinlersiniz? Yumuşak enstrümantal müziği veya sakinleştirici doğa seslerini tercih ederim. Odaklanmama yardım ediyorlar. Doğa seslerini de seviyorum. Huzurlu bir atmosfer yaratırlar. Meditasyona ne dersin? Evet, günde birkaç dakika meditasyon yapmaya çalışıyorum. Gerçekten düşüncelerimi merkezileştirmeye yardımcı oluyor. Kulağa faydalı geliyor. Rehberli meditasyonların yeni başlayanlar için harika olabileceğini duydum. Kesinlikle. Farklı ihtiyaçlar için rehberli oturumlarla birçok uygulama mevcuttur. Kesinlikle buna bakacağım. Stres giderme için çeşitli seçenekler olduğunu bilmek güzel. Kesinlikle. Herkesin kendi yöntemleri vardır ve bu sizin için neyin işe yaradığını bulmakla ilgilidir. Kesinlikle. Bu fikirleri keşfetmekten ve kendi stres giderme rutinimi oluşturmaktan heyecan duyuyorum. Ders 6. Hidrasyon temelleri. Hey Anna, son zamanlarda susuz kalmayı düşünüyordum. Kulağa harika geliyor. Kullandığınız favori bir su şişeniz var mı? Evet, dayanıklı ve yalıtımlı bir su şişem var. İçeceklerimi bütün gün soğuk tutuyor. Bu harika. Yalıtımlı şişeleri de seviyorum. Öyle bir fark yaratıyorlar. Kesinlikle. Ne tür kullanıyorsun? Gerçekten hafif ve taşıması kolay paslanmaz çelik bir tane var. Bu uygun. Sade su içmeyi mi tercih edersiniz yoksa ona bir şey mi eklersiniz? Canlandırıcı bir dokunuş için limon dilimleri veya nane yaprakları eklemeyi seviyorum. Peki ya sen? Suuma çilek veya salatalık gibi meyvelerle demlemekten zevk alıyorum. Çok lezzetli. Kulağa lezzetli geliyor. Demlenmiş su da sizi daha fazla içmeye teşvik edebilir. Kesinlikle. Hidrasyonu daha keyifli hale getirir. Şişenizi her yere taşıyor musunuz? Evet, ister işte ister egzersiz yapsam da her zaman yanımda alırım. Burada da aynı. Özellikle sıcak havalarda elinizin altında su olması çok önemlidir. Kesinlikle. Hidratlı kalmak, gün boyunca enerji seviyelerinin korunmasına yardımcı olur. Yeterli su içmenin de konsantrasyonu artırabileceğini okudum. Evet,
Hidrasyon beyin fonksiyonu için çok önemlidir. Bizi nasıl etkilediği şaşırtıcı. Günlük su alımı için hedefiniz nedir? Günde yaklaşık 2 litre hedefliyorum. Kulağa çok benziyor. Ama yönetilebilir. Bu iyi bir hedef. Günde en az 8 bardak içmeye çalışıyorum. Bu harika bir hedef. Hiç su izleme uygulaması kullanmayı denediniz mi? Yapmadım. Ama takip etmek için gerçekten yardımcı olabileceklerini duydum. Düzenli olarak su içmenizi hatırlatabilirler. Bu da süper faydalıdır. Bunu araştırmalıyım. Hidrasyonumla daha tutarlı kalmama yardımcı olabilir. Ders 7. Değişimin etkisi. Hey Anna, Nike'ın yaptığı son değişiklikleri duydunuz mu? Evet, ilgi çekici. Ancak bu değişikliklerin genel etkisi henüz bilinmiyor. Kesinlikle. Böyle büyük bir markanın nasıl uyum sağladığını görmek büyüleyici. Ne düşünüyorsun? İmajları ve satışları üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Dünyanın dört bir yanındaki birkaç grup düzenli olarak Nike'ın performansını kontrol ediyor. Bu doğru. Muhtemelen bu değişikliklerin tüketici davranışını nasıl etkilediğini görmek istiyorlar. Değişikliklerin esas olarak piyasa trendlerinden kaynaklandığını düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Şirketler, müşteri ihtiyaçlarına karşı alakalı ve duyarlı kalmalıdır. Trendlerin ne kadar hızlı değişebileceği ilginç. Belirli bir değişiklik fark ettiniz mi? Evet, ürünlerinde sürdürülebilirliğe ve çevre dostu malzemelere odaklanıldığını gördüm. Bu akıllıca bir hareket. Birçok tüketici daha çevre bilincine sahip hale geliyor. Kesinlikle. Sürdürülebilirliğe öncelik veren markalar genellikle sadık müşterileri çeker. Nike'ın çabalarının diğer şirketlere de aynı şeyi takip etmeleri için ilham vereceğini düşünüyor musunuz? Öyle inanıyorum. Önde gelen bir marka değişiklik yaptığında, diğerleri genellikle fark eder ve uyum sağlar. Bu bir domino etkisi. Kar ve etik arasındaki denge hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu zor bir denge. Şirketlerin karlı ama aynı zamanda sorumlu olması gerekir. Katılıyorum. Tüketiciler giderek değerleriyle uyumlu markalar arıyor. Evet, iş dünyasında etik uygulamaları savunan daha fazla insanın görmek harika. Umarım bu değişiklikler genel olarak sektörde olumlu bir değişime yol açar. Ben de. Gelecek nesiller üzerindeki potansiyel etkileri düşünmek heyecan verici. Kesinlikle. Değişim herkes için yeniliğe ve daha iyi uygulamalara yol açabilir. Ders 8. Macera hikayeleri. Hey Anna, az önce bir Türk tüccarı hakkında inanılmaz bir macera hikayesi okudum. Kulağa heyecan verici geliyor. Ona ne oldu? Tehlikeli bir durumla karşılaştığında akıntılarda ve kayaların etrafında en yüksek hızda geziniyordu. Vay canına. Bu yoğun olmalı. Güvenli bir şekilde çıkmayı başardı mı?
Evet, ama birkaç gün sonra çok kaba bir durumda bulundu. Ne kadar dirençli olduğu şaşırtıcı. Bu inanılmaz. İnsanların bu kadar zorlu koşullarda nasıl hayatta kalabilmeleri büyüleyici. Kesinlikle. Hikaye, vahşi doğanın zorluklarını ve macera ruhunu vurguladı. Böyle hikayeleri seviyorum. Çok ilham verici olabilirler. Sık sık macera kitapları okumaktan hoşlanıyor musunuz? Yapıyorum. Beni farklı dünyalara taşıyorlar ve doğayı daha çok takdir etmemi sağlıyorlar. Burada da aynı. Macera hikayelerini heyecan verici buluyorum. Genellikle sebat hakkında da harika dersler alırlar. Kesinlikle. Kürk tüccarının deneyimi ona hayatta kalma ve uyarlanabilirlik hakkında çok şey öğretti. Hikayedeki diğer hangi unsurlar sizi göze çarptı? Tüccarlar arasındaki ekip çalışması etkileyiciydi. Güvenlik için birbirlerine güveniyorlardı. Takım çalışması zor durumlarda çok önemlidir. Gerçekten bir fark yaratabilir. Kesinlikle. İşbirliğinin nasıl daha iyi sonuçlara yol açabileceğini gösterir. Hiç unutulmaz bir maceranız oldu mu? Evet, geçen yaz yürüyüşe gittim ve biraz kayboldum. Hem korkutucu hem de heyecan vericiydi. Bu oldukça macera gibi geliyor. Geri dönüş yolunu nasıl buldun? Telefonumun GPS'ini kullandım ve adımlarımı takip ettim. Bana bir dahaki sefere daha hazırlıklı olmayı öğretti. Harika düşünce. Bir planın olması her zaman iyidir. Özellikle açık havada. Kesinlikle. Şimdi yürüyüşe çıktığımda bir harita ve ekstra malzeme taşıyorum. Ders 9. Kahve dükkanı planları. Hey Anna, kahve randevumuzu dört gözle bekliyordum. Mükemmel. Umarım oraya vardığımızda çok kalabalık olmaz. Ben de rahatça sohbet edebileceğimiz rahat bir atmosferi seviyorum. Kesinlikle. Aklınızda favori bir kahve dükkanı var mı? Şehir merkezindeki yeni yeri düşünüyordum. Bu konuda harika şeyler duydum. Oh, bunu duydum. En çok neyi seviyorsun? Ambiyans davetkar görünüyor ve aralarından seçim yapabilecekleri çok çeşitli içecekler var. Kulağa harika geliyor. Yeni kahve tatlarını denemekten zevk alıyorum. Siparişiniz nedir? Genellikle klasik bir latte'ye sadık kalırım. Ama yeni bir şeyler denemeye açığım. Yapmalısın. Eşsiz mevsimlik lezzetlere sahip olabilirler. Hiç aromalı bir latte denediniz mi? Evet, bir zamanlar balkabağı baharatlı latte içtim ve çok lezzetliydi. Bunlar çok popüler. Onları sonbaharda almayı seviyorum. Peki ya hamur işleri? İyi bir kruvasana karşı koyamıyorum. Favori bir hamurun var mı? Badem kruvasanlarına bayılırım. Çok pul ve lezzetliler. Kulağa harika geliyor. Kesinlikle paylaşmak için biraz bulmalıyız. Harika fikir. Kahve deneyimimizi daha da iyi hale getirecek.
Biz oradayken okumak için bir kitap veya başka bir şey getirmeyi mi planlıyorsunuz? Okuduğum bir roman getirebilirim. Kahve ile güzel bir hikayenin tadını çıkarmak güzel. Kulağa mükemmel geliyor. Kahve dükkanlarının okumak için rahat yerler olabileceğini seviyorum. Evet. Ayrıca, gevşemek ve sessiz bir zaman geçirmek için harika bir yoldur. Bekleyemem. Kahve dükkanında buluşalım ve iyi içeceklerin ve sohbetin tadını çıkaralım. Ders 10. Suç ve sonuçları. Hey Anna, geçenlerde suç ve toplumlar üzerindeki etkisi hakkında bir belgesel izledim. Kulağa ilginç geliyor. Belgeselin ana odak noktası neydi? Bazı suçların mahalleleri ve sakinlerin yaşamlarını nasıl yeniden şekillendirebileceğini araştırdı. Bu güçlü bir konu. Belirli suçlardan örnekler verdiler mi? Evet, tüm toplumu şok eden bir soygun tarif ettiler. Herkes için bir uyandırma çağrısıydı. Hayal edebiliyorum. Bir olayın insanların güvenlik algılarını nasıl değiştirebileceği çılgınca. Kesinlikle. Belgesel, korkunun insanları topluluk etkinliklerine katılmaktan nasıl engelleyebileceğinden bahsetti. Bu mantıklı. İnsanlar kendilerini güvensiz hissettiklerinde çevrelerinden uzaklaşırlar. Doğru, anlatıcı. Bunun daha fazla suça yol açabilecek bir izolasyon döngüsü yarattığını söyledi. Sorunlu bir döngü. Belgeselde önerilen herhangi bir çözüm var mıydı? Evet, komşuları birbirine bağlanmaya ve desteklemeye teşvik eden topluluk programları önerdiler. Kulağa harika bir yaklaşım gibi geliyor. İlişkiler kurmak suç oranlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Kesinlikle. Görünüşe göre insanlar birbirlerini tanıdıklarında birbirlerine bakıyorlar. Katılıyorum. Bir topluluk içindeki güven herkes için daha güvenli bir ortam yaratabilir. Belgesel ayrıca yerel kolluk kuvvetlerini topluluk etkinliklerine dahil etmenin önemini de vurguladı. Bu iyi bir fikir. İnsanlar polisi toplumun bir parçası olarak gördüklerinde güven oluşturabilir. Kesinlikle. Polisi insanlaştırmaya yardımcı olur ve açık iletişimi teşvik eder. Bu stratejinin başarılı örneklerinden bahsettiler mi? Bir alanda suçu önemli ölçüde azaltan bir mahalle izleme programından bahsettiler. Bu ilham verici. Proaktif önlemlerin olumlu değişime yol açabileceğini gösterir. Evet, herkesin daha güvenli bir topluluk yaratmada rol oynayabileceğini hatırlattı. Ders 11. Başarı için giyinme. Hey Anna, yaklaşan röportajımı düşünüyordum. Bu heyecan verici. Henüz ne giyeceğinizi seçtiniz mi? Güzel bir takım elbisem var ama iş kıyafetlerimi kuru temizleme maliyetini dahil etmeli miyim diye merak ediyorum. İyi soru. Keskin ve profesyonel görünmek önemlidir. Ne düşünüyorsun? Katılıyorum. Temiz bir takım elbise harika bir ilk izlenim bırakabilir. Ancak maliyetten bahsetmek gerekli mi? Bağlama bağlıdır. İşle ilgili bir masraftsa, dahil etmeye değer olabilir.
Bu mantıklı. Görünüşümü ciddiye aldığımı göstermek istiyorum. Kesinlikle. Profesyonelliğinizi ve detaylara gösterdiğiniz özeni yansıtır. Hiç büyük bir röportaj için hazırlanmak zorunda kaldınız mı? Evet, kendime güvenmemi sağlayan özel bir elbise giydiğimi hatırlıyorum. Gerçekten yardımcı oldu. Güven anahtardır. Umarım elbisem de benim için de aynısını yapar. Olmalı. Sadece içinde de rahat hissettiğinizden emin olun. Konfor önemlidir. Uygunsuz bir takım elbiseyle dikkatimi dağıtmak istemiyorum. Kesinlikle. Kıyafetiniz için endişeleniyorsanız odaklanmak zor. Ayakkabılarımı da dikkate alacağım. Görünümü gerçekten tamamlayabilirler. Sence de öyle değil mi? Kesinlikle. Cilalı ayakkabılar da detaylara dikkat gösterir. Aklında ne tarz var? Takım elbiseyle mükemmel uyum sağlaması gereken bazı klasikleri ayakkabılarım var. Harika seçim. Klasik stiller röportajlar için her zaman güvenli bir bahistir. Umarım her şey yolunda gider. Benim için son dakika ipucu var mı? Sadece kendin ol ve gülümsemeyi unutma. Sinirleri hafifletmeye yardımcı olur. Teşekkürler Anna. Hazırlanırken bunu aklımda tutacağım. Ders 12. Önceden planlama. Hey Anna, proje detaylarını yeni aldım ve her şey kulağa hoş geliyor. Bunu duymak harika. Bir sonraki adım nedir? Önümüzdeki hafta her şeyi tamamlamak için bir toplantı ayarlayalım. Kulağa nasıl geliyor? Kulağa mükemmel geliyor. Hangi gün sizin için en iyi? Salı ve Perşembe günleri müsaitim. Hangisini tercih edersin? Salı günü daha iyi olacağını düşünüyorum. Hazırlanmak için bize zaman veriyor. İyi fikir. Ne zaman hedeflemeliyiz? Sabah 10'a ne dersin? Bu şekilde güne yeni bir başlangıç yapabiliriz. Sabah 10 benim için çalışıyor. Her zamanki kafede buluşmalı mıyız? Evet, o noktayı seviyorum. Beyin fırtınası için rahat ve harika. Kesinlikle. Toplantı için bir gündem hazırlamamız gerektiğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Bir gündeme sahip olmak bizi odaklı tutacak ve her şeyi kapsayacağımızı sağlayacaktır. Toplantıdan önce taslağı hazırlayabilir ve sizinle paylaşabilirim. Bu bir plan gibi geliyor. Hangi konuları dahil etmeliyiz? Proje hedeflerini, zaman çizelgelerini ve olası zorlukları tartışmalıyız. İyi noktalar. Takım rolleri ve sorumlulukları hakkında da konuşabiliriz. Evet, rolleri açıklığa kavuşturmak, daha sonra karışıklığı önlemeye yardımcı olacaktır. Sorulara da zaman ayırmalıyız. Herkesin duyulduğunu hissetmesi önemlidir. Kesinlikle. Hepimizin aynı sayfada olduğundan emin olmak istiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olun, beğenin ve videolarımızı ve kanallarımızı paylaşın.